Merhaba, bu videoda Pika oturan kas kalıbının dikim aşamalarını anlatacağım. Kalıbı diken1.com'dan indirdikten sonra A4 ya da ozalit olarak çıktı alabilirsiniz. Tam ölçeğinde çıkması için ilk sayfadaki ölçü karesinin bir kenarının tam 5 santim olduğundan emin olun. Ve çıktılarınızı her zaman gerçek boyutta alın. A4 çıktığınızda yerleşim şemasına göre kalıpları yerleştirin. Kağıtları üst üste getirmeden yan yana yerleştirin. Kalıbı tamamlayan kısımlardan bantlayın. Bantlama işlemi sonrasında 4 adet kalıbı en dış sınırlarından keserek kumaş biçkisine hazır hale getirin. Beden ve kanat için polar, peluş ya da videodaki gibi tedi kumaş tercih edebilirsiniz. Ayak ve gaga için ise esnemeyen kumaşlar tercih edilmelidir. Kadife, pazen gibi tok ve kalın kumaşlar öneririm. Döşemelik kumaşlar da tercih edebilirsiniz. Videodaki gibi fitilli kadife de kullanabilirsiniz. Son olarak aksesuar ve kanat içi için müslin ya da poplin kumaş kullanabilirsiniz. Gerekli diğer malzemeler aşağıdaki gibidir. Elyaf ya da boncuk elyaf dolgu malzemesi, 2 adet boncuk, 70 santim şerit ya da ip, 2 adet alttan dikmeli siyah ya da kahverengi 1 santim çapında düğme. Kumaş biçkisine tedi kumaşı düzü içte olacak şekilde katlayıp beden ve kanat kalıplarını yerleştirerek başlayalım. İki kanadı da kendi kumaşından dikmek için 2 kere çizim yapıp 4 adet kanat kesmemiz gerekir. Eğer görseldeki gibi içi aksesuarla aynı renkte bir kanat dikecekseniz kanadı bir kere kumaşa çizmelisiniz. İşaret ve çıtları da kumaşa aktaralım. Kalın bir kumaştan biçki yapacağımız için kumaşı sık sık kalıp çizgileri içinde kalan kısımdan iğneleyelim. Öncelikle kanatları genişçe pay verecek şekilde çevresinden keselim. Dikim daha rahat olacaktır. Bedeni 1-1,5 santim pay vererek kesebilirsiniz. Burada paya takılmayın. Çizgilerin üstünden dikeceğimiz için payın fazlasını zaten keseceğiz. Pens kısmını üçgen şekilde kestikten sonra sivri ucuna bu şekilde çıt atalım. Kalıp çevresindeki çıt işaretlerini dikiş payından makasın ucuyla yarım santim olacak şekilde keselim. Biçkisi biten parçaları kenara alıp ikinci kumaş biçkisine geçelim. Ayak kalıbını yerleştirip en dış sınırlardan düz boy çizgisine uygun şekilde çizelim. Ve yine geniş pay vererek tüm çevreden keselim. Burada önemli olan ayak başlangıç yerlerinde açıklık bırakmaktır. Gaga için kumaşı daha az katlayıp gaganın kalıbını yerleştirelim. Çizimini yaptıktan sonra yine işaretini 1 santim olacak şekilde çizelim. Çizerek kumaşa aktaralım. İç kısımdan iğneleyip 1 santim paylı bir şekilde gagayı keselim. Dikim öncesinde gaga beden birleşimini hazırlayarak başlayalım. Öncesinde önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Burada sadece baş kısmında bedenin üzerindeki iğneleri çıkarttığıma lütfen dikkat edin. Başın alt kısımlarındaki iğneleri çıkartmıyorum. Kumaşı birbirinden ayırmıyorum. Sadece baş kısmını ayırıyorum. Onu da gagayı dikmek için ayırıyorum. Beden ve gaga kalıplarında birleşecek kenarın dikiş payının tam 1 santim olmasına dikkat edin. İkisinde de üst kısımda çıt vardır. Önce çıttan, sonra da çıtın üst ve alt kısımlarından yüzü yüzüne denk gelecek şekilde gaga ve beden kumaşlarını birleştirelim, iğneleyelim.
İki tarafı da iğneledikten sonra dikim için kenara alıyoruz. Dikime kanatla başlayacağız. İki seçeneğimiz var. Birincisi tamamı kendi kumaşından bir kanat dikmektir. İlk olarak bunu göstereceğim. İkinci seçenekte ise kanadın içi aksesuarla aynı kumaştan dikilir. Birinci seçenek için hazırladığımız kanatları çizginin üstünden kalıptaki açıklığı bırakarak düz dikişle dikelim. Dikim sonrası yarım santim dikiş payı bırakacak şekilde keselim. Sivri uçlarına çıt atmayı unutmayalım ki rahat dönsün. Kanadın eğimli yüzeylerine de döndüğünde yine pot durmaması için minik çıtlar atalım. Kanadı açıklıktan çevirdikten sonra iki tarafı da kalın kumaş olduğu için en dış sınırlarından yarım santimden dikelim. Kanatların içini doldurmuyoruz. Zaten kalın bir kumaş kullanıyoruz. Doldurursak kazın sağında ve solunda potluk oluşacağı için zarafetini de bozmuş oluruz. İkinci seçenek aksesuarla aynı renkte olan iç kanattı. Bunun için kanat kalıbını yüzü yüzünde dikmek istediğimiz kumaşa iğneleyip aynı şekilde dikip çeviriyoruz. Böyle ince kumaşlarla dikilen kanatlarda tüm çevreden dikişle bitirmeyi önermiyorum. İç kanadı ütüleyip açıklık olan kısmı el dikişiyle gizli dikişle dikerek kapatalım. Ayak dikimine geçelim. Ayakta da kanatta olduğu gibi çizgilerin üstünden açıklığa dikkat ederek dikim yapıyoruz. Yarım santim dikiş payından kesiyoruz. Çıtları attıktan sonra ayakları da düzüne çeviriyoruz. Ayakta da çok dolgu malzemesi kullanmak güzel bir sonuç vermeyecektir. O nedenle ayak kumaşımız biraz daha ince olduğu için çok az dolgu malzemesiyle dolduracağız. Ayaklarda işaretli yere kadar dolum yapıp sonra içteki dolgu malzemesini bacak kısımlarına doğru çekerek yayalım. Üst kısımdan iğneleyip ayakları kenara alalım. Gaga ve bedeni birleştirirken gaga kumaşının üstünden dikim yapalım. Kumaşın simetrisinde üzerinde çizim olmadığı için burayı da kalemle çizebilirsiniz. Aynı oranda paylı dikmeye özen gösterin. Bedenleri birleştirmek için kumaş birleşim yerlerinin denk gelmesine dikkat ederek ve dikiş paylarını iki tarafı açarak hem gaga hem beden tarafından sık iğneleme yapalım. Tüm bedeni tek seferde dikeceğimiz için tüm beden çevresini sık iğnelerle iğneleyelim. Pensten başlayıp tüm baş çevresini dolaşacak şekilde ve açıklıktan atlayıp yine penste biten bir dikiş dikeceğiz. Dikkatlice çizginin üzerinden tüm bedeni dikin.
Gaga kısmına özellikle yavaş dönmeye dikkat edin. Tüm bedeni diktikten sonra pens açıklığını bu şekilde açalım. İçine ayakları yerleştireceğiz. Fakat iki ayağı yan yana getirip yarım santimden açıklık kısımlarından dikerek birleştirelim. Ayakları içe gönderip pensin ortası ayakların ortasına denk gelecek şekilde iğneleyelim. Ve tek adımda 1 santimlik dikiş payından dikim yapalım. Bu dikimden sonra tüm beden çevresine çıtlar atalım. Gaga uç kısmının çıtlarını da attıktan sonra gaganın uç kısmına özellikle dikiş payını inceltelim. Ben bu aşamada inceltmediğim için çevirirken inceltiyorum. Bedeni açıklıktan dikkatlice düzine çevirelim. Tüm oyuncaklarda olduğu gibi bunda da en sık doldurmamız gereken yer yüzdür. Yüzün de en sivri kısmıdır. Diğer hayvanlarda burundu mesela. Bunda gagadır. Gagayı lütfen dikkatlice ve sıkça dolduralım. Gagayı doldurduktan sonra baş ve boyun kısmını da aynı şekilde sıkça dolduralım ki boynu dik durabilsin. Boyun kısmını iyi dolduramazsak dik duran bir kaz elde edemeyiz. Beden kısmında da sık dolum yapmalıyız. Çünkü oturan, desteksiz oturan bir hayvan dikiyoruz. En son kuyruk kısmını da doldurduktan sonra açıklığı iğneleyelim. Açıklığı dikmeden önce hayvanın duruşunu kontrol etmeyi unutmayın. Burada boyun kısmında, baş kısmında ya da beden kısmında dolum eksikse dolum yapıp sonrasında açıklığı dikerek kapatalım. Eğer kaz bu aşamada desteksiz oturamıyorsa yeterince doldurmamışsınız demektir. Son olarak açıklığı gizli dikişle dikerek kapatalım. Kanatları göz kararı yerleştirebilirsiniz. İki kanadın eşit yerleştiğinden emin olun. Ortadaki dikiş yerine mesafesi ve gagaya uzaklığı eşit olmalıdır. Yerleşimi yaptıktan sonra iki parmak alttan iğneleyin. Üstten ay şeklinde el dikişiyle dikin.
Göz için mümkünse siyah ya da kahverengi düğme kullanabilirsiniz. Düğmeniz 1 santimden daha büyük olmasın. O zaman da duruşu değiştirecektir. Düğmenin yerini tespit etmek için gaganın ortasından bir çizgi geldiğini düşünün ve ona göre konumunu ortalayarak belirleyin. Gözleri ayrı ayrı diktikten sonra son olarak gözleri birbirine biraz olsun yakınlaştırmak için son bir dikiş yapacağız. Bu aşamada yorgan iğnesi gibi bir iğne kullanırsanız çok daha rahat hareket edersiniz. İğneyi bir gözün altından sokup diğer gözün altından geçiriyoruz. Biraz gözleri kumaşın içinde kalacak şekilde yaklaştırmış oluyoruz. Sonrasında da dikişi sağlamlaştırarak bitirelim. Aksesuar dikimi için istediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz. Tül ya da dantel gibi kumaşlar da çok şirin durabilir. 35 santim boydaki küçük kaz için 50 santim uzunlukta, 50 santim uzunluktaki büyük kaz için ise 70 santim uzunlukta, 10 santim genişlikte dikdörtgen kumaşlar keselim. Bu ölçüleri nasıl belirliyoruz diyecek olanlar için şöyle belirliyoruz. Kazın yakasını genişçe ölçüyoruz. Bulduğumuz değerin 2 katı uzunlukta bir kumaş kesiyoruz. Kumaşımızın 2 kısa, bir uzun tarafını yarım santimden tersine doğru katlayıp düz dikişle dikelim. Yani kenarlarını temizleyelim. Dördüncü uzun kenarını ise önce yarım santim sonra 1 ya da 1,5 santim katlayıp dikelim. Ben kullanacağım şerit kordonu ölçerek yaklaşık 1,5 santim katladım. Kumaşınız ne kadar uzunluktaysa ipiniz de o kadar uzunlukta olmalı. En az. Daha da uzun yapabilirsiniz elbette. Kordonu ya da hazırladığınız şeridi bir aparat yardımıyla tünelden geçirin ve kumaşı büzün. Uç kısımlarına ahşap boncuklar takıp uçlarını bağlayın. Aksesuarlarınız hazır. Diktiğiniz kazların boynuna takıp onu daha da şirin hale getirebilirsiniz. Ben diktiğim yeşil aksesuarda müslin kumaş kullandım ve kenarlarını temizlemeden kumaşı yırtarak hazırladım. Bu şekilde püsküllü de bırakabilirsiniz kumaşı. Pika oturan kas kalıbının dikimi bu şekildeydi. Anlaşılmayan yerleri yorumlara yazarak sorabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkese keyifli dikişler dilerim. Lütfen diktiklerinizi Instagram'da Diken Biri sayfası üzerinden DM'den fotoğraflarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.